Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Yolculuğumuzun ilk adımı olan evimizin inşası ile ilgili tuğla aşamasındayız. Nakliye detaylarını, tuğla örüm işlemlerini, maliyetleri bu video içerisinde seyredebilirsiniz. Süreci kesintisiz takip edebilmeniz için ilk kısımda herhangi bir anlatımımız yok. Detayları videonun ilerleyen aşamasında bulabilirsiniz.
Öncelikle projede neden tuğlayı tercih ettik? Bunun üzerine biraz konuşalım. Duvar yapı malzemesi konusunda gaz beton, beams, tuğla gibi çok fazla ürün seçeneği mevcut. Dolayısıyla siz kendi projeniz için en uygun olanını seçmek durumundasınız. Biz bu seçimi yaparken 4 ana konuya odaklandık. Bunlardan birincisi Sakarya'nın deprem bölgesi olması. İkincisi inşaatta ilerleyen aşamada yalıtım ve kör kasa gibi bazı uygulamalar için daha düzgün bir duvar detayını nasıl oluşturabileceğimiz konusu. Üçüncüsü malzemenin uygulanabilirliği ve işçilik detayları. Son olarak da toplamdaki maliyeti göz önünde bulundurduk. Depremle ilgili konuyu araştırmaya başladığımızda öne çıkan ürünün gaz beton olduğunu söyleyebilirim. Hafif bir malzeme olması, binadaki toplam yükü en az etkileyen yapı elemanı olması bu ürünü ön plana çıkarıyor. Tabi burada şu detayı eklemek gerekiyor. Bizde betonarme bir karkas olduğu için duvarlarda herhangi bir taşıyıcı yük söz konusu değildi. Buradaki malzeme sadece cepheyi kapatmak için kullanılacak bir yapı elemanıydı. Yine burada özellikle bazı yazılarda gördüğüm bir detay var. Onu da belki aktarmak faydalı olabilir. 2,5 metrenin üzerinde bir gaz beton uygulaması yapıyorsanız araya lento koymanız öneriliyor. Bu malzemenin hafif olması deprem sırasında özellikle ilk yüksek şiddetli geldiğinde kırılgan bir yapıya sahip olmasına sebep oluyor ve duvarlarda çatlama ya da devrilmeler olması diğer malzemelere göre daha muhtemel. Bunu önlemek için ya lento koymanız gerekiyor belirli aralıklarda ya da duvarı içten ve dıştan fileyle sıvamanız gerekiyor. Bu detaya göre inşa ettiğinizde gaz betonun deprem konusunda herhangi bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Diğer taraftan tuğlada da benzer bir durum söz konusu. Tuğla da aslında içerisindeki blok yapılarından dolayı depreme dayanıklı olan bir malzeme. Tabii birazcık daha gaz betona göre ağır olması onu ikinci sıraya yerleştiriyor. Odaklandığımız bir diğer konu sonraki uygulamalar için nasıl bir duvar altyapısının oluşturulacağı konusuydu. Binanın dışında 20 santimlik EPS bloklardan oluşan bir yalıtım detayımız vardı. Ve buradaki bu malzeme duvara yapıştırılarak uygulanacağı için olabildiğince düzgün ve pürüzsüz bir yüzey hazırlanması yapıştırma konusunun ve uygulamanın bütünlüğü açısından çok önemliydi. Tabii biz binanın kaba inşaatının nasıl çıkacağını bilmediğimiz için önden binanın dışında bir kara sıva diye tabir edilen çimento esaslı bir sıva ile bu yüzeyleri düzeltiriz diye bir plan yapmıştık. Ve burada da bu sıvanın yüzeyi daha iyi tutunabilmesi için tuğlanın tırtıklı yüzeyinin faydalı olacağını düşünerek bu noktada da tuğlanın ön plana çıktığını söyleyebilirim. Bir diğer önemli konuysa pencere kenarlarında uygulayacağımız kör kasa imalatıydı. Kör kasaları yanlarından vidalarla duvarlara ve kiriş ya da üstteki lentoya vidalamamız gerekiyordu. Bu noktada gaz betonun içerisine atılacak olan vidaların mukavemetinin çok iyi olmayacağından dolayı burada da tuğla bizim için daha mantıklı bir seçenek gibi göründüğünden bu ikinci maddede de tuğlanın ön plana çıktığını söyleyebilirim. Üçüncü değerlendirdiğimiz konu uygulama ve işçilik detaylarıydı. Bu noktada da gaz betonun önde olduğunu söyleyebilirim. Hafif malzeme olması, sahada kolayca taşınabilmesi, yine istediğiniz ölçülerde çok rahat bir şekilde kesebiliyor olmanız ve hazır bir çimentoyla ya da yapıştırıcıyla uyguluyor olmanız aslında süreçleri bayağı hızlandırıyor. Bu sebeplerden dolayı zayiatının da az olduğu bir ürün aslında. Tabii malzemenin kendisi çok düz olduğu için en az hatayı kabul eden ürünün de bu olduğunu söylemekte fayda var. O yüzden buradaki işçiliğe bir tık daha dikkat ediyor olmanız lazım. İyi bir usta önemli yani. Tuğla tarafında ise en çok sizin başınıza ağrıtacak olan kum, çimento ve harç olayını çözmeniz gerekiyor. Son değerlendirdiğimiz başlık maliyet konusu. Şu ana kadar gaz beton önde gibi gözükse de bu aşamada bu farkı hızlıca kapatıyor diyebilirim. Çünkü en pahalı olan ürünlerden birisi gaz beton. Özellikle içten ve dıştan fileli sıva detayını da eklediğinizde bu maliyet giderek açılmaya başlıyor. Bizim projenin iç mimarisinden kaynaklanan bir detayımız daha vardı. Biz kolon, kiriş ve duvar bileşimlerinin olduğu bölümlerde diş ya da çıkıntı olarak tabir edilen detayı görmek istemediğimizden dolayı binanın dışında ve kiriş altına denk gelen duvarlarda 30 santim olarak ilerlemek istedik. 30 santimlik gaz beton detayını da eklediğimizde buradaki maliyet giderek açılmaya başladı. Tabi buradaki maliyet konusunu şöyle de değerlendirebilirsiniz. 30 santimlik gaz beton aslında sadece duvar elemanının yanı sıra yalıtım konusunda da size katkı sağlıyor. Ancak bizim projemizde dışarıdaki yalıtım katmanı zaten çok iyi olduğundan dolayı bunu göz ardı edebileceğimizi fark ettik.
Pasif House'un hesaplarında bunu kontrol ettiğimizde 30 santimlik gaz beton kullandığımızda 20 santimlik EPS 18 santime düşüyordu. Dolayısıyla yalıtım malzemesinde 2 santimlik düşme ve 30 santimlik gaz beton maliyetlerini karşılaştırdığımızda yalıtım tarafındaki şey daha kabul edilebilir olduğu için ve özellikle ikinci aşamada konuştuğumuz detaylardan dolayı da tuğla bize daha mantıklı geldi ve biz tuğla ile ilerlemeye karar verdik. Manito uzaktan izlemesi çok zevkli bir araç. Şantiyede sizin işlerinizi inanılmaz derecede hızlandırıyor. Yani aldığı paranın hakkını veriyor diyebilirim. Burada bizim zorlandığımız bir iki tane detay vardı. Kısaca bunlardan da size bahsetmek istiyorum. İlk defa evini yapacaklar için belki faydası olacaktır. Şimdi bizim şantiye kurulumu sırasında gözden kaçırdığımız bir detay vardı. Gelen malzeme ile inşaatın arasındaki mesafe uzak olduğu için işte tuğla gibi, çimento gibi ağır malzemeleri buraya nakletmek insan gücüyle çok mümkün gözükmüyordu. Yine yolun çok düzgün olmaması ve buradaki eğimlerden dolayı işte kepçe gibi, forklift gibi araçlarla da bu işlemi yapamayacağımız için sadece Manitou seçeneğimiz kalmıştı elimize. Tabii kırsalda olmamızın, işte Sakarya merkeze yaklaşık 20 kilometrede olmamızdan dolayı buraya da her istediğimizde ya da planladığımız anda bir Manitou getirmek de çok mümkün olmuyordu. Mesela merkezde 7-8 tane Manitou firması ile görüştüğümüzde sadece bir tanesi buraya Manitou'sunu göndermeyi kabul etti. Tabii ki yolu ayrıca ücret olarak ödemek şartıyla. Tuğla'da 3-4 paletlik eksiğimiz kaldığında sadece 3-4 palet için 2 saatlik bir Manitou getirmek yerine videonun içerisinde de görmüşsünüzdür. Üzerinde vinç olan kamyonlar vardı. Böyle bir seçenekle ilerledik. Bu kamyon üzerindeki vinç 2 katlı binalarda genelde kat içerisine de malzeme bırakabildiğinden dolayı hemen hemen de Manitou gibi çalışıyor. Bununla mesela girebileceği yol vesaire gibi detayları önden planlayabilirsiniz. Belki böyle bir alternatif çözümle de süreci yönetebilirsiniz. Duvar uygulaması sırasında dikkat edebileceğiniz 2 tane önemli husus var. Bunlardan birincisi 15 metrelik bir duvarınız olduğunu varsayalım ve 4 tane kolonla bölündüğünü düşünün. İmalat sırasında genellikle kolonlar arasına ip çekilip bunlar bölüm bölüm imal ediliyor. Oysa sizin totalde bu duvarda sıva ya da yalıtım detayınız geldiğinde duvarı bütüncül olarak ele almanız gerekiyor. O yüzden ip çekerken imalat bölüm bölüm olsa bile iplerin en uçtaki kolonlar arasında olması önemli. Bu hizalama sizin ileriki aşamalarda işinizi çok kolaylaştıracak. Buna dikkat edebilirsiniz. İkinci konu da lento uygulaması. Bazı inşaatlarda görüyorum kapı üstlerine 2 tane inşaat demiri koyup duvar işlemine devam ettiriyorlar. Aslında bu çok güvenli değil. Mutlaka pencere ve kapı üstlerinde içinde donatı olan lento kullanmalısınız. Bu lentolar piyasada hazır ölçülerde oluyor. Bu ölçülere göre tasarım yapmak da belki sizin projenizde fark yaratabilir. Çünkü mesela bizim 2 tane pencerenin üstünde lentolar kısa geldi. Bunların kenarlarına birazcık daha donatı ekleyerek güçlendirmeye çalıştık ama normalde duvarın içerisindeki binme oranları en azından 20-30 santimi bulsa çok iyi olur. Bir de mesela bizim öndeki camların boyları çok uzun olduğu için bu boyutta lento bulmak da zor olabiliyor. Bu da aklınızda olsun. Bu lentoları bulsanız bile işte nakliyesi, sahaya getirilmesi, bekleme süresi gibi detaylar da can sıkıcı olabiliyor. Ya da sizin sahada yerinde lento dökerek, içinde donatı olan bir lento dökerek de bu süreçleri devam ettirebilirsiniz. Tabii ki bunlar da ekstra işçilik ve maliyet. Bunları göz önünde bulundurarak da bir planlama yapabilirsiniz. İnşaat boyunca çok fazla ekiple çalıştık. Bu ekiplerin içerisinde en eğlenceli ve en genç olan ekip sanırım bu ekipti. Genellikle şantiyede hep yorucu, koşturmalı ve stresli bir ortam olmasına rağmen biz bu ekiple eğlenmeyi, hatta doğum günü kutlamayı bile başardık. Tekrardan teşekkürler. Bu maliyet tablosuna baktığınızda bazı kalemlerin fazla olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Manitou konusunda biz yoldan kaynaklı olarak ödediğimiz rakamlar biraz fazlaydı. Yine çift duvar uygulaması yaptığımız için buradaki kullanılan ürün ve işçilik neredeyse 2 duvar gibi düşünülebilir. Kendi projenizle bir kıyaslama yaparken bu detaylara dikkat edebilirsiniz. Bir sonraki videoda toprak altı su yalıtım detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bu uygulamanın bazı aşamalarına bizzat dahil olduk. Bizi usta olarak da iş başında görmek istiyorsanız bizi takipte kalın. Hoşça kalın.